aslında her insanın ben kreatif olduğunu düşünüyorum. Biz doğuştan kreatifiz. Bu DNA'larımızda olan bir şey. Kimimizde bu daha fazla, kimimizde daha az diyelim. Ama şöyle düşünebiliriz. Yani bence bir bilim insanı da bir sanatçı. Veya bir aşçı da, bir şef de bir sanatçı. O yüzden aslında derdimiz insan olmaksa derdimiz sanat oluyor. Bunu bu şekilde söyleyebilirim. Aslında hepimiz bir sanatçıyız çünkü creation, yani create etmek, bu yaratıcılık bizim kendi DNA'larımızda olan bir şey ve bundan dolayı zaten insan kendine sanat diye bir şey bulmuş, öyle değil mi? Ben müziğin yapabildiğim veya yapma kapasitem olduğuna inandığım, beğendiğim, iyi olan müzikleri icra etmeye çalışan bir müzisyenim. Yani işte Özge sadece rock söyler, reggae söyler, sadece pop söyler, sadece şunu yapar gibi değilim. Asla öyle olmadım. Zaten işte hani beni takip eden veya hani bilen insanlar bunu bilir. Ben bunu da çok yaşadım bu arada. Özge sen necisin? Özellikle daha da bu sektöre ilk başladığım dönemlerde mesela plak şirketiyle görüşüyorsunuz veya işte hani size bir yatırım yapmak istiyor diyelim birileri. Yaptığım müziklere baktıkları zaman akılları karışıyordu. Yani işte bu kız reggae mi söylüyor, bu kız elektronik müzik mi yapıyor, bu kız işte hani pop mu söylüyor, akustik müzikle mi daha haşır neşir, etnik bir şeyler mi yapıyor falan. Çünkü her şeyi yapabildiğimi, iyi icra edebildiğimi düşündüğüm ve sevdiğim her şeyi yapıyorum. Şimdi bu bende şeyi yarattı tabii, yani insanlarda algıda bir yatırım yapmak istiyor adam size ama işte hani bu kıza ne yapsak falan. Ama hiçbir zaman eğip bükemediler beni çünkü bu kabul etmedim. Daha gençken, gencim yalnız falan. Ya ama yaşım birazcık daha hani kariyerimin başlarındayken gönül istiyordu ki tamamıyla müzikten hani para kazanılsın işte falan filan. O hani hayaldir bilmem ne ama o iş Türkiye'de çetrefilli bir mevzu yani. Az önce de bahsettiğim gibi şanson arkadaşlarımız var. Gönüllerinden geçtiği gibi müziğini yapıp da hani hayatını devam ettirebilir ama onlar bile nelerle karşılaşıyorlar onları da çok iyi biliyorum. Yani hiçbir şey tabii ki perfect değil, bu hayatta mükemmel değil ama en azından şöyle bir lüksünüz oluyor. Müzikten para kazanmadığınız veya ona saplanmadığınız zaman fikri olarak istediğimi yaparım. İsteyen dinler, isteyen dinlemez. İsteyen benle plak şirketi çalışmak ister, istemezse çalışmak istemez. Yani çünkü öyle bir ticari bir benim kaygım yok yani bu konuyla alakalı. Ben zaten başka yerden kazanıyorum. Hayatımı devam ettiriyorum. Kartallar yükseklerden uçar, yıldızlar, bulutlar ve dağlar savurur rüzgar. Buluşur göklerde aşıklar. Çok fazla büyük işler yapıyoruz mesela ama onların hani gerisine baktığınızda işte prodüktörü benim, kreatif direktörü benim, işte konsept tasarımını ben yapmışım, işte kapak fotoğrafını, kapak dizaynını yapmışım, yeri gelmiş kapak fotoğrafını çekmişim, işte bilmem ne gidiyor. Bak one woman show oluyor yani hani ama bu yorucu bir şey. İşte bu yoruyor. Yani var tabii ki çok güzel takım arkadaşlarım var birlikte çalıştığım ama dev hani ekiplerle yapmıyoruz biz bunu yani. Hani yapabildiğimden ayrı bir konu. Hani yeteneğim var, bunları kotarabiliyorum ama kotaramayan insan için de zor olduğunu da biliyorum yani. Birine bir projeden, bir şeyden bahsediyorsunuz. Mesela o bir güç sahibi diyelim. Bunu yapabileceğini düşündüğünüz birisi olduğunu düşünelim. Mesela ilk başta sizin kaç takipçiniz olduğuna, işte hani ne kadar network'ünüz olduğuna, ne kadar dinlendiğinize vesaire hani bakıyor. Sizi bir yere konumlaması sizin müziğinizi veya potansiyelinizi değerlendirmek üzerine olmuyor. Herkes için hani bunu söylemeyeceğim, yanlış anlaşılmasın çünkü hani işini çok düzgün yapan insanlar da var ama belki onlarla daha henüz
denk gelemedik diyeyim yani. Bir de dediğim gibi yani başka şeylerle, yani para kazanma derdi bazen de bazı şeyleri ertelememize sebep oluyor. Ama ben elimden geldiği kadar hayal ettiğim şeyleri gerçekleştirmeye çalışan bir müzisyenim. Sonu baştan belliydi, olur olmaz renkleri alıp karıştıran bak kimin eliydi. Bir kere bir arkadaşım şunu sormuştu, belki kendime de hani soracağım soru şu diye. Neden işte hani nasıl hissediyorsun diye ilk albümü çıkardığımda bir şey sormuştu. Ya işte neden müzik mi? Neden müzik yapıyor musun? Neden kendi şarkıların mı demişti. Ben de ona şöyle bir cevap vermiş. Ben dinlemek istediğim müziği yapıyorum. Güzel yaşanmışlıkların olduğu, güzel yazdıran aşk var bende. O yüzden onlar bir öyle. İkincisi, şimdi reggae müzikle ilgileniyorum ben bir yandan da. Memlekette zaten reggae müzik yapan az insanız biz. Ve temelinde de reggae müziğin, reggae isyan müziğidir ama barışçıl bir isyan müziğidir. Sözünü söyler ama her zaman daha peaceful bir mindset'tedir. Ama bir yandan da hani der ki sağlam duracaksın, devam edeceksin, sesini de çıkartacaksın. Ben bunların üzerine şarkılar yazıyorum. Reggae yazdığım şarkıların sözleri zaten özgür olmaktan, hepimizin hani ışık gibi çocuklar olduğumuzdan vesaireden bunlardan bahseder. Vur kır parça da yok yani. Ama bir yandan tabii şey de var. Şimdi ben rock müzikle de ilgileniyorum. Hani söylüyorum falan, daha sert sanatlı müzikler de yapıyorum. Ve onlarda da tabii vur kır parçalar da oluyor. Olmaya değil, şimdi yalan söylemeyeyim falan. Yani aslında toplumdan besleniyoruz, yaşadığımız ortamdan besleniyoruz, diyalog kurduğumuz insanlardan besleniyoruz, yaşanmışlıklardan besleniyoruz. Mesela hani şey üzerine yazdığım şey, bu aşk derken ben arkadaşlarına da aşık olan bir insanım. Öyle diyeyim yani şöyle, arkadaşlık sevgisini çok severim. Onun üzerine de şarkılar yazarım. Yani hani anne aşkı, baba aşkı, arkadaşlık aşkı, sevgililik aşkı, Allah aşkı. Aşk derken öyle bir aşk ayrımından bahsediyorum yani. Doğa aşkı. Yani bunların üzerine yazıyoruz, çiziyoruz. Umarım hani dinleyenler de hoşuna gidiyordur yani. Ben de genelde bunlardan besleniyorum. Kara bela duruyor karşımda, çok tehlikeli seziyorum. Aklım feza gecenin ortasında, mayın serseri hissediyorum. Mesela kendi toprağımızla alakalı müzikleri neden dünyaya yaymıyoruz? Ya şöyle bir şey gelmişti aklıma. Şeyi bilir misiniz? Anadolu Rock Revival Project diye çok güzel bir proje yaptılar. Bunun mesela o hem bir görsel bir dünyadan, yani işte 80 dönemine kadar olan Türkçe rock müziğin, psychedelic rock diyelim, en güzel örneklerini sanatçılar işte ya illüstre ederek çizdiler şarkıların anlam ihtiva eden şeylerine göre, ya da animasyonlar yaptılar ve bunun da hani bir sergileri vesaire olacaktı. Oldu da hatta, yalan olmasın yani. Mesela ben bu projenin şeyini isterdim, bütün dünyada gezmesini isterdim. Hem görsel hem işitsel olarak. Yani hani Türkiye'nin en iyi müzisyenleri, en güzel müzisyenleri dönüşümlü olarak bunu çalsalar, hani böyle. Ben hani bu projenin içinde yer almayı çok isterdim, koordine etmeyi isterdim, söylemeyi isterdim, çalmayı isterdim. Yani böyle şeyler. Veya işte hani neden bir Anadolu'da reggae projesi yapılmasın? Yani özgünlük böyle şeylerde bence saklı. Birleştirip böyle, ya ben dünyayı müziğimle gezmek isterdim. Beni bana bırak, sen kendin ol. Buradaysan beni bana bırak, sen özgür ol. Dans ediyorsan beni bana bırak, sen kendin ol. Buradaysan beni bana bırak, sen özgür ol. Dans ediyorsan beni bana bırak. Savaş, açlık
problem, insana saygı yok, doğaya saygı yok ve bunlar sanatla bir şekilde daha güzelleşiyor. Yani bunların üzerine dikkat çekmek de sanatlı oluyor. Bunlar için buradan aldığımız ilhamla veya isyanla sanat dünyayı her zaman daha güzelleştiriyor. En isyankar müziğin içinde bile hani düşün dersiniz ki ya bu şiddet falan, bazen öyle şeyler oluyor ya, işte ay bu müzik çok şiddetli falan filan veya işte çok sert. Aslında değil. Ne yapsın o çocuk, gitsin mesela silah mı sıksın? Onun yerine bağıracak tabii ki. Yani kendini ifade edecek. Bu sanatın dünyayı daha güzelleştirmesiyle ilgili güzel bir örnek olabilir mesela. Huzur bulmuştum ipek saçlarında. Şöhret, ün, işte çok para vesaire vesaire tercih meseleleridir ama benim için hiçbir zaman bir tercih olmadı. Dediğim gibi bazen düşünüyorum, acaba tercih etse, acaba satsa mıydım ruhumu ama satmadık, buradayız yani. Şimdi yıllar geçti aradan. Tabii şimdi şey hype oldu. Wow, işte ne kadar farklı müzikleri birleştirip de müzik yapıyorlar falan. Bu şey gibi bir şey değil yani. Sen şucusun, sen bucuyum, ben bir şeyim. İnsan gönlünden geldiği gibi yapmalı, neyi yapmak istiyorsa. Bazen geriye dönüp tabii düşünüyorum, insanların bu kadar kafasını karıştırmasa mıydım acaba diye. Ama bana ne? Bazen demoralize oluyorsunuz. Çünkü hani dijital dünyanın algoritmaları, işte büyük şirketlerin bir sürü başka şeyi push etmesi falan filan sizin yaptığınız işin uzay boşluğuna doğru gitmesine de sebebiyet veriyor. Ve işte esas önemli olan şey o uzay boşluğuna gittiği zaman demoralize olmadan devam edebilmek, ama önemli olan devam edebilmek. Şimdi bazen ben çok bunalıyorum. Bunaldığımı hissediyorum. Yalan yok. O küçücük o şey yerde kaçıp gitsem mi ya şunların içinden, o Allah'ın unuttuğu adaya gitsem ya, yani her şeyin içinden çıkıp. Ama o Allah'ın unuttuğu adaya gittiğim zaman da orada bir şey yapmak isteğinin içimde olacağını biliyorum. O yüzden kafamda hiçbir zaman da işte hani gideyim de buralardan uzaklaşayım, müzikten kopayım falan filan gibi bir şey olmadı, olmaz da.